Gizem. Gizem. Barış kalktın mı? Bu ne ya? Bunu yapmak için mi bu kadar erken uyandın? O elindeki ne? Arttı. Nereye koyacağımı da bulamadım. Senin sesine ne oldu ya? Dün toplantı biraz fazla uzadı. Üstüne de soğuk su içince. Ama böyle tatlı, melankolik bir ses oldu, iyi mi? Ya bunu kim yaptıysa bunun kalbi yok, kalbi. Koçum. Hadi uyan bak, sabah oldu. Hadi bak, çoluk çocuk var. Hadi hayırla düş yoluna. Tamam abi. Geçmiş olsun. Akıllanmışsındır inşallah. Bir daha böyle hastane köşelerinde kavgaya mavgaya karışmazsın. Ihlamur yaptım. Ilıttım da biraz iyi gelir. Çok sağ ol. Geliyorum hemen. Ellerine sağlık. Bu beni toparlar işte. Niye arıyor Feyza? Bilmiyorum ki. Alo Feyza, merhaba. Haberlerin mi var? Tamam. Ne? Yani bu iyi bir şey mi? Bebek için yani. Tamam. Ne demek o? Ne demek, ne diyor? Emin misin? Tamam. Çok teşekkür ederim Feyza her şey için. Çok yardımcı oldun, sağ ol. Görüşürüz. Ne konuştunuz, ne oldu, ne anlatıyor? Birçok şey. Mesela? Mesela plasenta kendini yenilemiş. Plezanta kendini yenilemiş. Evet. Normal doğum yapabilirmişim. Normal doğum yapabilirmişsin. Ve yatak istirahati bitmiş. Tamam, bunu tekrar etmene gerek yok. Biliyordum, biliyordum. Barış, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi misin? Sakin, iyiyim. Beni bir daha kucağına alma. Bu bebek için tehlikeli bir şey olabilir Barış. İki, bir de o sesinle bağırma lütfen. Ama bunu kutlamam lazım. Böyle çıkıp dağlara taşlara bağırasım var ama sesim yok. Gel beraber yemek yiyelim. Sen bana çıkma teklifi mi ediyorsun? Tamam, olur. Konuşuruz da bu akşam çıkarız. Yok, bu akşam olmaz. Neden?
Hastanenin bağış yemeği var. Yarın da olmaz. Tamam. Başka zaman yaparız. Sen bağış yemeğine gelsen. Barış, benim o yemeklerde ne kadar sıkıldığımı biliyorsun. Bilmiyorum çünkü hiç gelmedin. Demek ki biliyorsun. Neyse tamam. Önemli değil. Bir ara yaparız. Sen giyinsene, geç kalacaksın. Ay. Ebru Hanım, sorması ayıp, ne yapıyorsunuz? Allah aşkına yardım et Bekir. Şu kara kedi benim elimden geçmesin bugün ne olur. Bak bugün önemli bir gün. Uğursuzluk falan getiririz. Siz bizim Çiko'dan bahsediyorsunuz. Onu Mine besliyor ya sabahları. Şimdi kahvaltıya gitti kantine. Siz geçin, geçin. Gel. Gel. Günaydın başhekimim. Günaydın. Günaydın. Başhekimim günaydın. Başhekimim durun. Ay, ama durun dedim size. Ebru ne oluyor? Merdivenin altından geçtiniz. Evet, bu boyla hem de. Benim için de tuhaf bir deneyim oldu. Evet, haklısın şaşırmakta ama bu telaş niye? Uğursuzluk getirir başhekimim. Bugün çok önemli bir gün. Hastanemiz için bağış yemeğimiz var. Sonra dün akşam rahmetli annemi gördüm rüyamda ki onu ne zaman görsem zaten kötü bir şey olur. Yani bir çeşit uyarı anlamında. Sonra sabah ayna çatladı. Bir de şu kara kedi. Ebru, ne yapıyorduk? 3'e kadar sayıp derin bir nefes alıyoruz, değil mi? Bak, hazırlıklar başlamış bile. Her şey yolunda, sen şahanesin. Kötü hiçbir şey olmayacak. Sesinize ne oldu? Karaoke. Ya tiz sesleri çıkamıyormuşum işte. Gördün mü? Benim hakkımda yeni bir bilgi. Ben sana hediye aldım Ebru. Başhekimim, çok teşekkür ederim ama ne gerek vardı? Aa, bu ne için? Bugün benim için biraz fazladan adım atman gerekecek. Bana daha iyi yetişebil diye. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sağ olun da bir dakika. Bağış yemeğiyle ilgileneceksiniz ama değil mi? Muhakkak. Bakın daha müzik grubu yok. İptal etmişler. Bir de son dakika gelmek için öyle bir bütçe verdiler ki zaten yani mümkün değil. Bir de yemekler var tabii. Ebru, ben hastalarla ilgilenmeyi tercih ederim ama burası sende. Sana tam yetki. Ha? Tamam. Başhekimim merdiven. Geçmedim. Hayır. Kötü hiçbir şey olmayacak. Bugün şahane bir gün Ebru. Başhekimim, günaydın. Günaydın Suzan Hocam. Bugün nasılsın? Bugün şahane bir gün. Biliyorsun akşam balo yemeği var. Sesin hiç öyle demiyor ama hem dediğin gibi akşam yemek olmasına rağmen. Ağrın arttı mı? Aynı. Bir an önce tedaviye başlamamız lazım biliyorsun değil mi? Bunların hepsi zamanımızın azaldığına işaret ediyor. Ama Gizem'e söylemedin. Söylemedim. Daha bu sabah her şeyin yoluna gittiğini öğrendi. Doğru zamanı bulamadım. Bunu birine söylemek için doğru zamanı hiç bulamayacaksın. Çok üzgünüm. Tedaviye başlamamız gerekiyor. Hem zaten kemoterapinin yan etkilerini gizleyemeyeceksin ki. En azından bir gün daha bunu kafasında kurmadan geçirse. Gerçi
gerçekten inanılmazsın. Sana steroid yazıyorum sesin için. Git kendini iyileştir. Emredersin Suzan Hocam. Geçmiş olsun. Hocam. Günaydın. Hocam bu ne şıklık ya. Yok ne şıklığı, her zamanki halimdir. Yok yok, yemek için özenmişsin. Şu kravat, iğne, tüy, müy, afilli olmuş. Yakışmış hocam. Andaç Allah aşkına. Ne deyirsen, ben yemeğe gitmirem ki, hatta al davetnameler de senin olsun. Abi ne demek gitmiyorum yemeğe? Bana söz verdin abi. Ya annemlerle aramız kötü biliyorsun. Helal elini kabul edebilmirler mi? Yok abi yok. Zar zor ikna ettim zaten yemeğe gelsinler, hep beraber olalım diye. Abi o tatlı dilinle gelirsen yumuşatırsın ortamı ya. Tatlı dilim mi? Neyniyem, atana iltifat mı edip? Abi sen Azerice konuştuğun zaman zaten otomatikman tatlı oluyorsun. Bak bu davetiyeler için asistanlar birbirini yiyor. Yapma Allah aşkına. Ceylan burada, kaçıyorum. Tamam mı? Hadi. Ceylan günaydın. Günaydın. Ellerimi saklayayım değil mi hocam? Zeynep Hanım görürse beni istemez. Hayır, niye saklayacaksın? Gerek yok öyle bir şeye. Gerçi Meral anne bir şey demiyordu. Oje süreriz tırnaklarına diyordu. Zeynep Hanım da onun kızı sonuçta. Aynen öyle. Zeynep Hanım. Merhaba, Andaç Sağlam. Evet. Memnun oldum. Merhaba. Ceylan. Ne güzel bir ismin varmış Ceylan. Zeynep Hanım yakında bir kafede oturalım, konuşalım diyorum. Tabii olur. Tamam, buyurun. Geç. Günaydın Ali Haydar hocam. Açık çay. Bir küçük dilim de limon ilave edersen. Tabii. Mine, bu akşamki bağış yemeği için 2 tane davetnamem vardır. Ya ne güzel. He, gitmek istersense Tabii bu önemli hastanemiz için. evet, her il musikili danslı edirler. Hem eğlenir. Sen de istersense. Tamam. 8. O zaman ben 8'de hazırım hocam. Merhaba hocam. Sade kahve. Ali Haydar hocam. Günaydın. Ya 205'teki hasta için bir görüşünüzü alabilir miyim? 200, evet kızım. Geçmişsin. Derin, Çekilir misin? Derin. Bak doktorluğundan bir an için de şüphe ettiğim için eşeğin tekiyim ben. Haklısın. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Kahve için teşekkürler Aras hocam. Acilde kalp damarla ilgili bir şey olursa size haber veririz. Derin, seni özledim. Bak sabahları sen günaydın demeden, bana gülümsemeden, benle inatlaşmadan olmuyor değil mi? Her şeyden önce sen benim en yakın arkadaşımsın.
Hocam ne oldu? Ne oldu? Ne bileyim öyle haliniz biraz şey gibi. Ne gibi? Ha yok yani öyle saçınız mı farklı topladığınız öyle değişik. Güzel anlamda yani kötü değil. Neyse ben şey diyeceğim siz akşam bağış gecesine gidecek misiniz? Yani mecburen. Tabii burası izin verirse. Gerçi bütün akşam ona gülümse, bununla konuş falan çok sıkıcı. Tabii canım öyle güzel yemekler, güzel içkiler, hoş sohbetler falan. Acilden başka bir yer sizi kesmiyor artık değil mi? İnsan adrenalin istiyor biraz. Adrenalin. Aynen. Acil çabuk yolu açın. Gel. Araba kazası, baba oğul yaralı. Mehmet Manas 53 yaşında. Kol laserasyonu var, vitalleri sabit. Bir düzgün göremediğin yolu. Kaç kere söyledim ben biliyorum diye. Yukarıdan girecektin. Tamam. Beyefendi bir izin verin bana. Ha, çok biliyorsun baba. Seni dinledik de kaybolduk. Can Manas 23 yaşında. Bacağında ezilme var. Yaşam belirtileri sabit. Tamam içeri alın hemen hızlıca çabuk. Canımızı kurtardım. Fena mı ettim? Sola kırılır mı öyle? Ya nereye kıracaktın baba? Sağa kıracaktın. Sağa. Belki de bağış gecesine giderim. Ne demiştin güzel yemekler falan. Belki böyle bir havam değişir ha? Hocam çok kötüsünüz ya. Hadi. Evet. Demek mimar olmak istiyorsun Ceylan ha? Çok güzel. Çizim yapmayı seviyorum aslında. Yani para kazanabileceğim bir mesleğim olsun, resim de yaparım diye düşünüyorum. Andaç Hoca da destekliyor beni. Evet. Çizimlerini falan bir görseniz çok yetenekli. Bu arada Ceylan çok ünlü bir ressamın sanat atölyesine katılıyor bu yaz. Öyle mi? Şahane. Ben de küçükken severdim resim yapmayı. Nedense insan yüzlerine meraklıydım. Mesela annemin bir numaralı komşusu vardı, kankası. Nilgün teyze, burnunda bir etmeni vardı ama kalbe benzerdi. Evet, tam şurada. Neredeyse bütün ergenliğim onun yüzünü çizerek geçti. Annem tabii resimleri bulunca kadınla dalga geçtiğimi sandı. Önce bir temiz tokat. Sonra benim bütün resimler çöpe. Başhekimim, Aras hocam, sesinize ne oldu? maç vardı ya fazla varmışım. Maç mı vardı? Tabii ya, izlemedin mi? Acayip maçtı. Ebru, görüşürüz hocam. Vay, ayakkabılar yakışmış, şahane. Sağ olun başhekimim. Hızlandım Sado. gerçekten. Yavaş Sado. Bu da akşama giyeceğiniz smokin yeni geldi. Epey fiyakalıymış. Gel. Sesiniz bayağı düzelmeye başlamış başhekimim. Bakın belki bu da bir işarettir. Ebru, bu balo için stres olmuyorum diyorsun ama her şeyi bir uğura, işarete bağlamışsın. Olmuyorum başhekimim, olmuyorum. Siz her şey yolunda gidecek dediniz. Tamam, gidecek. Süper. Bunlar nedir böyle? Sen mi bıraktın? Ben bıraktırdım. Balo için geldiniz değil mi dekanım? Hoş geldiniz. Tamam o zaman ben sizi yalnız bırakayım. Özledi mi beni? Hayır. Beni biliyorsunuz Sayın Dekanım, ben dürüstlüğümle... Barış sesine ne oldu senin? Akşamki balo için yapacağım konuşmayı tekrar ederken biraz coşmuşum Sayın Dekanım. Ama salondaki herkes ağlayacak, söz veriyorum. Barış. Basit bir şey, steroid aldım zaten. Akşama toparlar, merak etmeyin. İyi, peki. O zaman sana şu yolladığım dosyaları imzalamanı rica edeceğim Barış'cığım. Hazır dürüstlükten söz etmişken Sayın Dekanım, bu yüzünüzdeki o babacan tebessüm beni bir çıt geriyor desem. Ne imzalıyorum ben?
Mütevelli heyetinin küçük bir ricası. Hastanemize borcu olanlara icra takibi başlatıyoruz. İmzalamanı rica ediyorum. Hocam gerçekten çok önemli bir vaka bu. Bana emanet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sen çok iyi bir cerrahsın. Sedef, biz sana çok güveniyoruz. Hadi bakalım göster marifetini. Çok teşekkürler. Sedef. Hocam. Ya şimdi nasıl söylesem ki? Şöyle bildiğin böyle boğaz manzaralı şık bir restoran var mı acaba? Özel bir gece için soruyorsunuz galiba. Tabii yani özel biri için soruyorum. Eğer varsa bir rezervasyon yaptıralım, olur mu? Ceza infazı acil. Kusura bakma, sonra konuşuruz, olur mu? Hocam. Ne? Yavaş, biliyorsunuz kuralları. Ya ne kuralı ya? Ne kuralı? İnsanlar ölüyor, biz hayat Prosedür kurtarıyoruz. böyle hocam. Ne? Prosedür böyle. Ne prosedürü kardeşim? Başlayacağım prosedüre. Adam içeride ölüyor, sen bana prosedür diyorsun ya. Aç, aç, aç! Silahları da dışarıda bıraktım. Nedir durum arkadaşlar? Hasta burada hocam. Çekil, bana bırak, bana bırak. Hastanın adı Doğan Yedi kardeş. Nabzı yok, nefesi de yok. 3 dakikadır kalp masajı yapıyorum hocam. 3 dakika. Evet. Defibrilatörü getirin. Tamam hocam. Epi hazırla. Birlik. Hadi kızım. Çabuk kızım, çabuk. Hazır hocam. Ver bana, ver bana. Koy. Çak. Ne oldu hocam? Yaşayacak mı? Nabız yok, nabız. Nabız geldi hocam. Çok şükür. Çok şükür. Bunun bildiğiniz bir hastalığı var mı? Yoktu hocam. Biz de anlamadık bir şey. Mahkumlardan biriyle kavga etti. Altan Bey de yardımcı oldu ayırmamız için. Size bir şey söylediler mi? Bilmiyor musun sana bir şey? Yok hocam. İyi. Hastayı yatağa alalım, oksijen bağlayalım. Tamam hocam. Hastalarımızı faturalarını ödeyemediler diye icraya mı vereceğiz gerçekten? Aynen öyle yapacağız. Hukuki süreç işleyecek. Tek ihtiyacımız olan şey imzan. İmzalamayacaksın. Barış, bu hastane neyle dönüyor? Hastaların hayır duasıyla mı? Biz batarsak onlara nasıl yardımcı olacağız? Bu hastalar burada en zor, en travmatik anlarını yaşıyorlar. Bu böyle olmaz. Bu faturaları ödeyemediyse bu insanlar gerçekten bir sebepleri var demektir. Borçlarımız 6 sıfırlı rakamlara ulaştı. Akşamki baloyu niye yapıyoruz? Para için. Para lazım Barış, para. Ya ben başka bir çözüm bulursam? Kimseyi zora sokmadan ama hastanenin de ihtiyaçlarını karşılayarak. Ne dersiniz? İzin verin deneyeyim. Akşama kadar vaktim var. Balo saatine kadar çözdün. Çözemezsen imzayı atarsın. Ebru. 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 Ben sana bu ayakkabıları almak için gerçekten çok kötü bir gün seçmişim. Başhekimim, şu an çok büyük bir an yaşıyoruz. Farkında mısınız? Öyle mi? Evet, ilk defa siz benim peşimden koştunuz. Bir dakika, benim bu anı hatırlamam lazım. Evet, belki de gerçekten uğurlu bir gündür. Şöyle bir de bu anı hatırlamak için fotoğraf çekebilirsek. Harika.
Ebru, Efendim başhekimim. hastaneye borcu olan insanlar. Hepsine ulaş. Hastaneye gelmek zorunda olduklarını yoksa haklarında icra davası açılacağını söyle. Randevu ver onlara. Hepsine mi? Bir 10 kişiyle başla. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani şimdi insanlara... Çözeceğim. Söz. Başhekim sözü. Çözüm bulacağım. Oo, pardon. Ben kapıyı tıklattım ama çok affedersin. Pardon. Hastaneyle ilgili bir şey danışacaktım sana. Yok, önemli değil. Ben sonra geleyim, pardon. İyi misin? Her şey yolunda mı? Sır paylaşım şenliğimize ne oldu bizim? Hormon iğnesi. Aptal bedenimi ikna edebilirsem... Çok saçma geliyor biliyorum ama... Yumurta donduracağım. Feyza önerdi. Ya da böyle aptal bir fikir geldi bana, bilmiyorum. Hayır. Ne yapıyorsun? Müsaadenle. Suzan. Bu senin hayalin. Sen anne olmak istiyorsun. Ne zamandan beri insanlar sana bir şey olmaz dediğinde tamam deyip savaşmıyorsun? Savaşacaksın. Ve haberin olsun, ben de cephedeyim. Tıpkı senin benim yanımda olduğun gibi. Şimdi izin verirsen doktorun olarak... Geçmiş olsun. Şimdi de sen doktor, ben hasta oldum. Biz bu işi bir türlü çözemedik başhekimim. Zamanımız bol. Çözeriz. Bakma bana öyle. Nasıl çözdük sabah sesini şipşak? Tedavini de aynı hızla çözelim mi? Ne dersin? Madem hazır ayağıma kadar geldin. Suzan. Diş randevundan başlayalım mı mesela? Radyoterapiye başlamadan önce 2 azı dişini çektirmen gerekiyor. 2 gün sonraya ne dersin? Baya 2 diyorsun. Ki sen 1 demiştin. 3 desek? Ben acaba akşamki bu bağış yemeğine gelmesem mi ya? Saçmalama. Akşam sana ihtiyacım var biliyorsun. Biliyorum, senin de sağlığını geri kazanmaya ihtiyacın var. Tedavi olmaya ihtiyacın var. Anlaşma şöyle. Ben bağış yemeğine geliyorum, sana yardım ediyorum. Sen de doğru dişçiye gidip tedaviye başlıyorsun, tamam mı? Ya da şöyle yapalım. Sen akşam harikalar yaratacağın için ben sana 1 hafta izin vereyim. Sağlığına daha fazla kumar oynayamazsın. Zamanımız kalmadı, tamam mı? Bitti. Hem ben doktorluğa bayılıyorum sayende. Hiçbir şeyle takas etmeye de niyetim yok. Şimdi... Takas. Tabii ya. Takas. Teşekkür ederim. Cevabın sende olduğunu biliyordum. Neyin cevabı? Sen şahane bir doktorsun. Takas. Tabii ya. Nasıl aklıma gelmedi benim? Takas. Barış.
Ben gideyim. Sen rahat rahat yemeğini ye. Akşamki yemeğe geliyor musun? Efendim? Akşamki bağış yemeğine geliyor musun dedim. Gerçi nöbetin falan var mı bilmiyorum ama. Nöbetim yok ama akşam yemeğe gelmiyorum. Neden? Hemşirelere davetiye gelmiyor da ondan. Uzman doktor hanım. Aslında benim 2 tane davetiyem var. Yani? Yani istersen akşam benimle gelebilirsin. Sen bana çıkma teklifi mi ediyorsun? Ne alakası var ya? Allah Allah. Arkadaşça bir şey sorduk şurada. Gelmek istemiyorsan da ben gelmek istemiyorum diyebilirsin yani. Çıkma teklifinizi kabul ediyorum Azra hocam. Bu arada özgüven size çok yakışıyor. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor? Ne bu şapşıkarlar bakayım? Hocam şapşık ne? Ayıp ama ya. Neyse şimdi keyfim yerinde ondan dolayı takılmıyorum buna. Aynen dökül. Bilin bakalım akşam bağış gecesine beni kim davet etti? Kim? Azra. Ciddi misin? Evet bayağı çıkma teklif etti bana ya. Harika, gözün aydın. Yani şimdi bizde tabii hocam. Ne? Bizden iyisini mi bulacak? Yani fena değiliz. Aa, laflara bak laflara. Al havanı doğru acile hadi. Hadi koş. Emredersiniz komutanım. Yürü. Aras hocam. Mert. Derin. Azra mı dedi o? Hı. Ama sizin aranızda... Ne bizim aramızda? Yani ben sanmıştım ki... Sen aramızda bir şey olduğunu mu sandın? Bak canım ne alakası var da yani... Sana inanamıyorum Bir ya. saniye, hayır gerçekten. alakası yok aslında Ne? ama bak... Yani şöyle bir gün... Senin o tavırların o yüzden miydi o tuhaf tavırların, garip gerginliğin? Aramızda bir şey olduğunu sandığın için. Gerçekten mi ya? Bak açıklayabilirim sana bu durumu. Evet. Bir gece sen kimliğini düşürmüşsün. Ben de aldım sana getirmek için. Geldim ki Mert sende. Baş başa oturuyorsunuz işte bir şeyler içiyorsunuz, samimisiniz. Sonra da hastaneye birlikte gelip gitmeye başladınız. Ha, sen de aramızda bir şey olduğunu sandın öyle mi? Ve gelip bana sormak yerine bana tavır aldın. Gerçekten mi ya? Ha, kim olarak? Gerçekten sen kimsin? Kimsin de benimle ilgili böyle bir sorgulamaya girebiliyorsun sen? Ne hakla? Gerçekten söyler misin? Sen benim neyimsin ya? Kendini affettirmek istiyordun ya, o kadar kolay olmayacak Aras, haberin olsun. Bu da çizim defterim. Eğer bakmak isterseniz. Tabii, çok isterim. Aa, ne güzel kapağı var. Bakayım. İnanmıyorum. Gölgeler, renkler. Şahane Ceylan. Gerçekten çok yetenekliymişsin. Teşekkür ederim. Şimdi iyice heyecanlandım beni çizeceğin için. Ne zaman isterseniz o zaman çizebilirim. Çok sevinirim. Bu arada Zeynep Hanım, Ceylan'ın bir sanat terapisine katılması lazım yarım saate. Ona bir izin verelim mi? Tabii tabii. Çok memnun oldum Ceylancığım. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz Ceylan. Çok yetenekli değil mi? Çok. Ne diyorsunuz Zeynep Hanım? Anneniz Meral Hanım senelerce koruyucu anneliğini yaptı Ceylan'ın.
Ve o zamanlar çok mutluydu, bambaşka bir çocuktu ama... Yani babası hapisten çıktığından beri tabii korkunç bir panik ve korku yaşıyor. Eğer siz de anneniz gibi onun koruyucu anneliğini yaparsanız... Yapamam Andaç Bey. Yapamam mı? Senelerdir yurtta büyümüş bir çocuk. Üstelik hapisten çıkmış bir babası var. Babası kontrol altında, hani bu konuda bir kaygınız varsa. Hocam, gencecik bir kız çocuğu bu. Kanı deli akıyor belli. Ellerin halini gördünüz zaten. Kendine zarar da veriyor. Nasıl sahip çıkarım? Nasıl alırım bu sorumluluğu ben? Evet, yani ben sandım ki anneniz... Ben senelerce annemle görüşmedim Andaç Bey. Ceylan'a annelik yapmış anladığım kadarıyla ama bana yapmadı. Dolayısıyla ben anneme pek benzemiyorum. Anlıyorum Zeynep Hanım. Ama Ceylan'ın gerçekten bir koruyucu aileye ihtiyacı var. Güven duyduğu, huzur bulduğu, mutlu olduğu bir aileyle yaşaması lazım. Ne olur beni yanlış anlamayın Andaç Bey ama... hayatım boyunca anne olmaktan kaçtım. Çocuk yapmadım. Şimdi bu kadar problemli bir genç kızla yapamam. Beni de anlayın. Ara sıra gelirim burada ziyaret ederim Ceylan'ı. Maddi yardım da yaparım. Onun sorumluluğunu alamam. Üzgünüm. Evet, güçlü bir ağrı kesici yaptım. Birazdan daha iyi hissedeceksiniz. Derin, konuşmamız lazım. Önemli. Ya şöyle. Bununla mı ilgili? Evet. Anladığın gibi ceza enfazdaki hastayla ilgili. Yani bir şeyler kullandığı muhakkak, üstelik enjeksiyon izi de yeni. Fakat bir haftadır bizde kalıyor, bizim koğuşta kalıyor. Üstelik geldiğinde yapılan kan tahlillerinin sonuçları tertemiz. Yani ceza infazlı bir şeyler dönüyor. Ya da yasaklı bir şeyler sokuluyor. Kesinlikle öyle. Senden başka kime söyleyeceğimi bilemiyorum. Bak Derin, Barış'ın başı büyük belaya girer. Üstelik de kan burada. Sonra bu işte yardım balosu var. Yani bunu evet bir yere kadar ikimiz çözebiliriz ama bir noktada Barış'a söylemek zorundayız Aras. O vakte kadar biliyorum bana çok kızgınsın. Bak aramızdaki her neyse yani her ne sorun olursa olsun bu hastalarımızdan daha önemli değil. Yani bunu ikimiz halledeceğiz. Tamam o zaman. Ben hastaya bakmaya gidiyorum, sonra sana haber veririm. Tamam mı ortak? Evet. Geçmiş olsun. Neyse ki öyle çok önemli bir şey olmadan yüzeysel yaralarla atlattınız. Umarım bir daha da yolunuz düşmez buralara. Düşer. Babamla çalıştıkça bence düşer. Siz birlikte mi çalışıyorsunuz baba oğul? Evet. Yani biz inşaatlarda çalışıyoruz, ustayız. İşte böyle ama daha çok tarihi eser binalar, işte konaklar falan. Restorasyon işleri yapıyoruz beraber. Ama babama kalsa verdikleri işi yapalım geçelim yok. İlla biraz daha kazacak, tehlikeye atacak kendini. Yani artık bir şey falan bulmayı planlıyor herhalde. Memleketimiz bir şaheser. Özellikle de İstanbul. Ben de meraklıyım biraz. Belki biz de bir şey buluruz. Memlekete bir hediyemiz olur. Fena mı olur yani? Baba bence bu bizim son işimiz olsun. Hı? Kafamız rahat eder. Bana uyar. Aman kalkmayın öyle hareket. Aman. Hocam! Can oğlum! Çekin şunları. Bir anda kriz geçirmeyin. Damar yolu açılsın. Bana hemen diyazem getirin çabuk. Tamam sakin ol. Tamam. Yardım et. Kriz geçirmeye başladı bir de. Tamam. Aç hemen. Hocam. Çabuk. Hocam. Mert. Ona bak çabuk. Ben de. Ben Mert. geçtim ona tamam. Ben geçtim ona. Tamam sakin ol. Hastaneden çağırdılar deyince çok korktum hocam. Biliyorum borcum var ama ne olur icra falan. Bizde bir safra kesesi ameliyatı olmuşsunuz.
Yani şiddetli bir ağrıyla bir anda yere düştüm. Çalışıyordum ben. Yakın diye buraya getirmişler. Acil olmasaydı inanın hastaneye falan gelmezdim ben zaten. Yeşil karta da başvurdum bu arada ben ama. Hastanemize 15.000 lira borcunuz var. Biliyorum hocam ama Ne kadarını ödeyebilirsiniz? pandemide iş güç gelmedi. Şu an gelen işlerle de ancak geçmişteki borçlarımı ödeyebiliyorum. Çocukların okulu, birikmiş kiralar. Anlayacağınız elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Şöyle bir taksit imkanı falan olsa keşke. Ne iş yapıyorsunuz Hasan Bey? Tesisatçıyım ben. Güzel. Güzel. Takas. Efendim? Hisarönü için ne yapabiliyorsanız kabulümüz. Borcunuzu takasla ödeyeceksiniz. Takasla ticaret. Aynen öyle. Yüzyıllardır işe yaramış. Neden yeniden canlandırmıyoruz Hasan Bey? Yani size sormak istediğim soru şu. Bizim için ne yapabilirsiniz? Ne bileyim yavrum. Ne yapabilirim ki? Böreğim meşhur benim. Ne böreği? Tepsi böreği. Kaç tepsi? Yani akşama kadar bize kaç tepsi hazırlayabilirsiniz? Yani borcuma karşı börek mi? Aynen öyle. Ben komşuları toplarım. Yaparım. Yani belediyede falan çalıştım bir ara. Park yeri falan yapıyorduk. Sonra bacanakla birlikte bir işe girdik işte. Ama dükkan. Park yeri mi? Yani hastanenin bahçesine bisiklet park yeri yapabilir misin? Yaparım. Ne var ki onda zaten? Şahane. Anlaştık. Hocam ben sizi doğru mu anladım? Hastanenin bahçesinde bisiklet park yeri yapacağım. Borcum silinecek öyle mi? Tam olarak öyle. Gitar çalıyorsunuz öyle mi? Evet, bir rock grubum var. Barlarda falan çalıyoruz. Güzel. Bu akşam boş musun? Yani boş musunuz çalmak için? Olur, tabii ayarlarız. Şahane. Grubunuzun ismi neydi? Prenslerin Öcü. Sakin ol. Ne oldu? Ben Aras Erdem, senin doktorunum. Sen de benim ucuz yırtmış hastamsın. Sağ olun. Sen de sağ ol da cidden ucuz yırttın. Tamam anlıyorum bak, hapishane zor yer. Peki ama o kullandığın pisliği kullanmaya devam edersen çok erken ölürsün oğlum, benden söylemesi. Neyden bahsediyorsunuz hocam? Neden bahsediyorum? Kullandığın meletten bahsediyorum. Ne kullanmışım hocam? Benim öyle şeylerle işim olmaz. Şimdi sen böyle söylüyorsun ama kan tahlillerin böyle söylemiyor. Kanında çıktı. Benim öyle şeylerle işim olmaz diyorum sana hocam. Zaten kader vurmuş. Bir an önce cezamı çekip çıkmanın derdindeyim ben. Ha. İyi de bak burada enjeksiyon izi var. Hem de taze. Nasıl açıklayacaksın bunu? Yanlış bir şey yapmadım ben hocam. Yemin ediyorum. Hem kavgayı da ben başlatmadım zaten. Kavgayla ne alakası var? O şahsının sağ kolu Nuri. O da burada. İçeride yapamıyor tabii. Ama burada üzerime yürüdü. Durduk yere. Ben de ona karşılık verdim. Sonra sağ olsun Altan gardiyan kavgayı durdurdu. Sağ olsun. Tüh, geçmiş olsun. Şimdi sen diyorsun ki bunu ben yapmadım, başkası yaptı diyorsun. Da başkası nasıl yapacak onu oğlum? Sen de bana inanmadın değil mi hocam? Benim inanıp inanmamamla ne alakası var? Madem başına böyle bir şey geldi, niye kimseye söylemiyorsun, niye şikayet etmiyorsun? Kime söyleyecektim hocam? Hı? Kim inanacaktı? Zaten bize ne olduğu kimin umurunda? Evet. Durum stabil. Her şey normal.
Kontrol altındasın. Hiç merak etme. İyi gidiyor. Orası da öyle. Kolay gelsin.